Keskin Keyifler kanalına hoş geldiniz. Ben Adnan. Bugün yine güzel bir tıraş, keyifli bir sohbetle beraber olmaya çalışacağız. Bugünkü tıraş planım aslında şu an yanıma aldığım aletlerden farklıydı. Gün içinde ben sadece bir sabun incelemesi yapmak istiyordum. Neydi bu sabun? Daha bundan önceki tıraşta Spike sabun kullanmıştık. O sabun yabancı bir sabundu. Ve bugün beraber yeni tecrübe edeceğimiz şöyle yerli bir sabun olan More For You sabununu denemek istiyordum ben. Yine bunu deneyeceğiz. Fakat yine farklı bir fırça deneyeceğiz. Farklı bir fırça denemek yoktu aklımda. Ama dedim ki hani yerli, uygun, hesaplı bir sabunla yine uygun hesaplı ekonomik bir fırça deneyelim dedim. Çünkü geleneksel tıraşın güzel yanlarından bir tanesi de her fiyat segmentinde de hani fırça olsun, sabun olsun, alet olsun farklı fiyat segmentlerinde düşük veya yüksek fiyatlarda olması fark etmeksizin keyif alabiliyoruz. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Alet olarak yine çok pahalı sayılmayacak ortalama fiyatta olan Yaki markasına ait Yaki Katana. Şöyle göreceğiniz üzere aletini kullanmak istiyorum bugün. Alet yine single edge. Tek taraflı bir alet. Yine bunun içine daha önce Parker Solo Edge'de kullandığımız gibi yine yarım jilet, bir ustura jileti takacağız. Ben yine şöyle 40 parma şarpımı aldım. 40 parma şarp kullanacağız. Aftershave olaraksa şöyle daha önce Mühle'den yaptığım alışverişlerde yanında numune olarak gelen Mühle'ye ait şöyle tek kullanımlık tester balzam kullanacağız. Bu hangisi? Şöyle bir bakalım. Üzerinden okuyarak anlayabilecek miyiz? Bütün yazılar Almanca. Üzerinde şöyle narince fotoğrafı var. Hangisi olduğunu açıkçası anlayamadım diyebilirim. Organik yazıyor üstünde. Şöyle arkasında bakıyorum. Çok uzatmayayım. Limon aromasının olduğu yazıyor şu arka tarafta. Bakalım göreceğiz hep beraber kullanıp. İlk önce ben alete jiletimi yükleyeyim. Bu alete jilet yüklemenin biraz zor olduğu söyleniyor açıkçası. Bakalım, ben çok zor olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki daha kolay yüklenen aletler var. Yani Solo Edge ile kıyaslayacak olursak Solo Edge'in daha önce gösterdiğim üzerinde alt tarafında bir tane mıknatıs var. O mıknatıs işinizi çok kolaylaştırıyor açıkçası. Bunda öyle bir durum yok. Bunda iki tane çentik var kulakçıkların oturduğu. Şöyle göstereyim. Şu alt tabla parmaklarımla şöyle sağına ve soluna üst kısma doğru bakacak olursanız iki adet çentik var. Kulakçıklar o çentiklerin arkasında kalması gerekiyor. Şöyle. Evet, çentikler biraz küçük. Şöyle elimi kesmeden gösterebilecek miyim? Şu şekilde kalması gerekiyor. Evet, jilet aletimize taktık. Alette şöyle yakından gösterebilir miyim bilmiyorum. Gözükmüyor. Aletin jilet açıklığı çok yüksek. Razorus'taki sitesinde, hani Razorus'taki bilgilerde aletle ilgili aletin çok agresif olduğu söyleniyor. Görebileceğiniz üzere şöyle taraklı bir alet değil kendisi. Taraksız bir alet. Ama yine de
çok agresif sınıfında. Yani bu bir aletin taraklı veya taraksız olması o aletin agresif veya mild olmasını belirleyici bir faktör olmadığını anlıyoruz. Yani taraksız aletler de agresif olabiliyor. Taraklı aletler de agresif olabiliyor. Aletin taraklı olmasının bence görevi, eğer yüzünüzdeki sakal uzunluğu çok fazlaysa jileti daha yakına getirmek için uygulanmış bir sistem diye düşünüyorum ben. Şimdi sabunu ilk önce bir göstereyim. Ya da ilk önce ben bir yüzümü yıkayayım. Çünkü yüzde köpürtme yapacağız. Yüzümü yıkayayım, sonra videoyu durdurup hemen geri geliyorum. Evet, yüzümü sıcak suyla güzelce yıkadım. Şimdi sabunumuzu açalım. Sabun şöyle göreceğiniz üzere yoğurt kasesi kıvamında bir kasetse. Sabunun gramajı 140 gram olarak geçiyor. Ben bu sabunu çok yakın zamanda 50 TL'ye aldım. Gayet uygun fiyatlı. Uygun fiyatlı bir sabun. Bakalım nasıl güzel bir köpük alacak mıyız? Üzerinden şöyle bir ambalaj çıktı. Şöyle onu da kaldırdık. Ve sabunun üzerinde ufak bir mor folyo baskısı var. Kokusu böyle çiçekli temiz bir kokusu varmış gibi geliyor açıkçası. Bakalım, fırçamızı alalım. Şöyle hafif bir silkitelim. Yüklemeye başlayalım. Evet. Şöyle kullandığımız Omega'nın 10.051 fırçası. Daha önce kullanmış olduğumuz Omega fırçalara görece daha omurgalı bir fırça ve küçük bir fırça. Kendisini bana alalı uzun zaman oldu ama elim çok gitmediği için kendine, açıkçası ben breaking sürecini tamamlamadığını düşünüyorum. Ve o zamanla bu fırçayı kullanacağız ve daha keyifli bir hale getireceğiz. İnanıyorum buna açıkçası. Sabun yüklememizi neredeyse tamamlıyoruz. Bayağı yoğun bir yükleme oldu. Yüzümüzde biraz sabunla oynayalım, bir yayalım. Sonra fırçaya tekrar su alarak uygun kıvama geliriz açıkçası. Fırçayı uzun zamandır kullanmadığım için şöyle üzerinden ilk kılını döktü bu tıraşımızda. Şu sabunu yüzümüze homojen bir şekilde yaydık. Fırçanın ortasını açıyorum her zamanki gibi. Şöyle üzerine birkaç damla su ekleyip devam edeceğim. Fırça küçük bir fırça olduğu için yüzde oynaması kolay açıkçası. Bana kullanım olarak daha önce kullandığımız Razora atkılı fırçayı hatırlatıyor. Ebat ve omurga olarak. Benzer yapıda fırçalar. Bence birine sahipseniz diğerini almanıza gerek yok. Eğer bir domuz kılı fırça ihtiyacı çekmiyorsanız. Evet, sabunu yüze yaydık. Ama fırçayı ıslatmaya devam edeceğiz.
Evet, sabun istediğimiz kıvama geldi. Özellikle katana gibi agresif aletler kullanırken sabunu doğru kıvama getirmek o alet için çok önemli diye düşünüyorum ben. Şu anda güzel bir köpük yaptık. Ve tıraşımıza başlayacağız. Şöyle fazla köpükleri alalım. Eksik yerleri tamamlıyoruz. Her zamanki gibi. Aleti ben alalı birkaç ay oldu. Ama çok fazla kullanma fırsatı bulamadım açıkçası. Farklı aletler de almıştım. Üzerine kanal da açtık. Belirli bir konsept üzerinden gidiyoruz. Şöyle aletle ilgili size teknik özelliklerinden bahsedecek olursam toplam uzunluğu 102 gram olarak geçiyor bu aletin. 95 milimde sap uzunluğu var. Kısa sayılmayacak derecede bir sap. Ağırlığı 76,5 gram ve ben ağırlık dengesinin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Dikkatli bir şekilde agresif aletimizle tıraşa başlayalım. Alet ilk perdede yumuşak bir aletin iki perdede vermediği tıraşı veriyor açıkçası. Çok yakın dengeli bir alet. Ben kullanmasını seviyorum. Birkaç kere kullanmama rağmen sevdim diyebilirim. Sabun gayet kaygan bir sabun. Yani yerli sabunlar arasında güzel bir yere sahip diyebilirim. Şimdi söyleyeceğim şey yanlış anlaşılmasın. Bence güzel bir kokuya sahip ama tabii ki bir arko değil kokuda. Ama ilk etapta yastıklama ve kayganlık olarak fena bir iş çıkarmadı. Yani gayet iyi diyebiliriz. Aletin açısı sol ayıcı gibi farklı değil. Bu aleti yine bir çift taraflı alet kullanır gibi kullanıyorsunuz. Yani kendine özgü bir açısı yok. Standart bir kullanımla aletten gayet keyifli bir tıraş elde edebiliyorsunuz. Agresiflik açısından ben sol ayıcıdan bir tık daha agresif, hatta bayağı bir agresif olduğunu söyleyebilirim. Ustura tıraşımızdan önce kullandığımız Mühler E41 vardı. En az onun kadar yakın bir tıraş veriyor. Şöyle, bugün yeni saç tıraşı olduğum için ve kumral saçlı biri olduğum için favorilerin çizgisini tam anlamaya çalışıyorum açıkçası. Şöyle bir yapalım. Yani yüzümde 3 günlük bir sakal vardı.
Yani ilk perdeden sonra eser kalmadı diyebilirim. Gerçekten adının hakkını veren bir alet. Tek var perdede. Sakalları adeta bir katana gibi tek vuruşta alıp götürüyor. Ben bu aleti internet üzerinde sıfır bulamamıştım Türkiye'de. O dönemde gümrük yasası yeni çıktığı için açıkçası biraz işte Çin menşeli sitelerden alışveriş yapmaya çekiniyordum. Geleneksel Tıraş Kulübü Facebook sayfasında Sinan Bey var. O satışa sunmuştu. Bu aleti kendisinden aldım. Gayet de keyifle kullanıyorum. Eğer videoyu izliyorsa kendisine teşekkür ediyorum burada. Evet, şöyle bakacak olursak alet hiçbir yerde bir atlama yapmıyor açıkçası. Yani şu an buradan işe gidebiliriz. O kıvamdayız. İlk perdede. Ben Möller Okka'da da üçüncü perdeyi Mühler Okka diyorum. Mühler E41 de üçüncü perdeyi olmuyorum. Hani bunda olsam mı olmasam mı kararsızım. Çünkü Mühler E41'de üçüncü perdeyi tersten almaya çalışırsanız biraz konforsuz bir tıraş elde edebilirsiniz. Yani ilk perde özelinde de yüzünüzde jileti bayağı bir hissettiriyor açıkçası. İki perde R41 için benim cildime göre çok ideal bir tıraş veriyor. Ama şöyle söyleyebilirim. En az onun kadar yakın bir tıraş vardı Katana. Ve bence konfor olarak R41'den önde. İleride bunun kıyaslamasını bir vs videosuyla çekeriz diye düşünüyorum. Kafamda öyle planlar var. Yaklaşık 5-6 tane vs videosu çekeceğim. Çünkü her ne kadar aletleri defalarca kez farklı tıraşlarda kullanmış olsak da en verimli durum bir karşılaştırma videosunda yüzün bir tarafını bir aletle bir tarafını diğer aletle kullanarak bunu daha net bir şekilde hep beraber anlarız. İlk perdemizi tamamladık. İkinci perdeye geçiyoruz. Aletle ilgili teknik özellikleri söylerken unuttuğum şeyler var. Ne bunlar? Aletin sap kısmı pirinç üzerine krom kaplama, başlık kısmı zamak üzerine krom kaplama şeklinde yapılmış. Biz bu kombinasyonu farklı aletlerde de gördük. Özellikle pearl aletlerde. Yani başlık kısmı genelde zamak, sap kısmı krom oluyor bazı aletlerde. Yani sebebini bilmiyorum ama daha önce de videolarımızda karşılaştık diyebiliriz. Evet, hazır ikinci perdeye geçmişken bence sabunla ilgili birkaç yorum daha yapalım. İlk yaptığımız yorumlar neydi? Yastıklama ve kayganlık gayet iyiydi. Yani yastıklama en az arko kadar iyi. Köpüğü çok rahat yapıyoruz. Kayganlık olarak bence biraz arkodan önde. Ve
Arko'da ilk perde sonunda yüzümüzü yıkadıktan sonra hissettiğimiz o kuruluk hissiyatı var ya, bu sabunda yok açıkçası. Bir de kuruma yapıyor mu sabun yüzde? Onu deneyimlememiz için ileride bir gün bu sabunu bir ustura tıraşında deneriz. Kayganlığı ve yastıklaması çünkü gayet ideal. Sabun kuruma yapacak mı? Onu da görürüz. Çünkü ustura tıraşlarında biraz daha yavaş oluyoruz. Nasıl ki Arko sabunla bir ustura tıraşı olduysak, bu sabunla da o denemeyi bir yaparız. Fiyat olarak çok uygun. Yani mesela daha önce işte Arko sabunun fiyat olarak değerlendirmiştik. 150 gramı 80 TL'ye geliyordu. Bu sabunun 140 gramı 50 TL'ye geliyor şu an ekstrashaving.com'da. Stick halde de satılıyor. Arko çubuk sabun gibi. Yani bu kaseyi beğenmezseniz isterseniz stick olarak alıp kendiniz istediğiniz bir kaseye basabilirsiniz. Evet, tıraş çok güzel ilerliyor ve ne demiştik? Ortalama fiyatlı, hatta ortalamanın bir tık daha altında fiyatı olan, bence yani şu ana kadar satılan fiyatlarda Yakikatana kullanıyoruz. Omega 10.051 tıraş fırçasının fiyatı şu an ekstrashaving.com'da 200 TL. Sabunumuz 50 TL. Bugün gayet, hani tıraş başına maliyet olarak ölçecek olursak, çok ekonomik bir bedelle gayet keyifli bir tıraş olduk. Bence güzel. Buradan bu ekonomik tıraşımız şerefine ekonomik tıraş kanalından Çağatay kardeşimize buradan selam olsun. Kendisi kanalımızın kurucularından sayılabilir. Ben bu kanalı kurarken bana çok destek olmuştu, güven vermişti. Hala yanımda, bütün videolarımı takip eder. Gerek yapıcı eleştirileriyle, gerek doğrularımı, yanlışlarımı bana güzel güzel belirterek hep yanımda, sağ olsun. Ona da buradan teşekkür ederim. Evet, tıraşımızı tamamladık. 2 perde ve şu an bence istediğimiz yakınlığa çok rahat ulaştık. Evet. Şöyle açılıyor. Ama bu açılma balzama erişmek için yeterli değil. Şuradan yapışkanlı kısmını da açıyoruz. Bunu üstünden alıyoruz. Şöyle söyleyeyim, bu balzamlar bence, testerlar böyle tek kullanım için fazla. Ben 2 kullanım yapıyorum bunları genelde. Birazını kullanıp sonra ucunu kapatıyorum. Kokusuna bakıyorum. Kokusunda bir mandalina etkisi yok. Belki kullanılan bir bitkisel bir yağdır. Orada yazan limon mandalina özleri. Daha önce de ben bir tane kullanmıştım açıkçası. Evet, fazla almışız. Şöyle elimi yıkayacağım.
Evet, bugünkü tıraşımız da bu şekilde geçmiş oldu. Yaki katanayla single edge bir aletle güzel, keyifli, temiz bir tıraş olduk. Videoyu izleyen herkese buradan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.